Merhabalar Yükselli Örgülere, hoş geldiniz. Uzun bir sessiz çekim arasından sonra gene sesli çekimlerle devam ediyorum. Biliyorum siz de hoşlanmadınız, sevmediniz. Ben de pek sevmedim bu sessiz çekimleri. Şimdi bıraktığımız yerden sesli çekimlere devam edelim. Güzel bir çanta örüyoruz. Bu bir marka çantası. Bunu bir yıl kadar önce sanırım plaj çantasını örmüştüm ama videosunu çekmemiştim. Daha büyük örmüştüm tabii ki. 2 desen yerine 3 desen koymuştum. Bir iki sırada sık iğne örmüştüm fazladan. Ve güzel bir çanta, yani plaj çantası olmuştu. Güzel bir model olduğu için bunu günlük kullanımda orta boy bir çantada örmek istedim. Yani kullanmak istedim. Siz de beğenirseniz benimle beraber örebilirsiniz. Şimdi kolay bir model, yeni başlayanlar için de çok uygun. Hiç bilmeyen, tığ işine yeni başlayanlar bile çok kolay örebilirler. Buradaki desenler 3 ilmek üzerinden kuruluyor. O yüzden şuradan başlangıç zincirini çekerken hem istediğiniz uzunluktan biraz daha fazla, 5-6 santim fazla çekin zincire. Çünkü ördükçe toplayacak örgü. Bir de 3 ilmek üzerinden desen kurulduğu için 3'e bölünebilen sayıyla başlayın. Mesela bunun yüksekliği şöyle 61 santim. Genişliği de 30 santim. Şöyle. Bunun yanlarına parçaları olacak, sapları olacak ve çok güzel bir çanta ortaya çıkıyor gerçekten. Desenini çok sevdiğim için bir de günlük kullanımda örmek istedim kendime. Şimdi ben 90 ilmek başladım. Bu 3'e bölünebilen bir sayı. Buna dikkat edin çünkü dediğim gibi 3 ilmek üzerinden kuruluyor desenler. 3,5 milimde tığ kullandım. Ben genelde 3 milim tığ kullanırım. Ama bu biraz kalın bir kağıt ip olduğundan 3,5 milim kullanmak istedim. Daha dökümlü, daha güzel olması için. Siz de elinizde kağıt ip olur, rafi olur ya da pamuklu ipler olur. Hangisi varsa bunu da değerlendirebilirsiniz tabii ki. Güzel bir desen, emeğinize gerçekten değecek bir çanta olacak. Bundan eminim. Çünkü daha önce dediğim gibi büyük bir çantada zaten kullanıyorum. Şimdi 90 zincir çekiyorum ve 90 ilmek üzerinden örüyorum. Daha önce denedim. Uzunluğuna karar verdikten sonra 90 ilmekte karar kıldım. Siz de ne kadar uzun, ne kadar geniş istiyorsanız ilmek sayısını, zincir sayısını arttırabilirsiniz. Sık iğne sıralarını arttırabilirsiniz. Bir desen daha ekleyebilirsiniz büyük çantalar için. Şimdi ben 90 ilmek üzerinden öreceğim. Şöyle bir parça örüyoruz. Sonra 2'ye katlıyoruz. Yanlarında parçalarını örüyoruz. Saplarını örüyoruz ve tamamlıyoruz. Çok kolay bir çanta. Yani en fazla 2 günde örüp kullanabileceğiniz bir model. Şimdi normal bir iple başlayalım. Çünkü kolay bir model olduğu için bu şekilde göstermekte yeterli olacak. Şimdi şöyle bir ilk ilmeği yapıyoruz ve zincirleri örmeye başlıyoruz. İstediğiniz uzunlukta zinciri çekin fakat 5 santim, 6 santim, 7 santim daha fazla çekin. Çünkü ördükçe örgü kendini toplar. 90 zincir çekmiştim. Yani 90 ilmek üzerinden örmüştüm. Siz de istediğiniz ölçüde örebilirsiniz. Şurada ufak bir modelde çalışalım. Dönüşlerde zincir çekmiyoruz. Hemen dibine batıyoruz ama burada başlangıç olduğu için içinde bulunduğumuz zincirin hemen yanındakine, fakat şöyle çevirelim örgüyü. Bu şekilde çalışırsak
daha sıkı bir başlangıç elde ederiz. Daha güzel olur başlangıçlar. Şu normal duruşu şöyle çeviriyorum ve hemen yanındaki ilmekten örmeye başlıyorum. Her zincirin içine örgünün ters kısmında, arka kısmından yani şuradaki kısa iplere batarak örüyoruz. Üçe bölünebilir sayılarla başlıyoruz çantayı örmeye. Ben de 12 ilmekle şimdi başlıyorum. Hiç zincir çekmiyorum. Sadece çok hafif bir bolluk yapıyorum ilmeğe ve hemen ilk ilmeğin içinden örüyorum. Tekrar çeviriyorum. Gene çok hafif bolluk veriyorum ve hemen ilk ilmeğin içine devam ediyorum. Bu şekilde ben 15 sıra ördüm. Şöyle şuradaki çizgilerin arasında kalan sıralar ikişer tane. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ve 15. Evet, çok kolay bir desen örüyoruz şimdi. Bir üst sıraya çıkmak için 3 zincir çektim. Bunu ilmek olarak, desene ait bir ilmek olarak görmüyoruz. Boş olarak kabul ediyoruz burayı. Ve hemen burayı atlıyoruz, boş olarak görüyoruz ve yanındakine yani ikinci ilmeğe ikili trabzan. Yanındaki ilmeğe de gene ikili trabzan. Şurasını boş kabul etmiştik. Oraya batıyoruz. Uzatıyoruz ve 2 kere de çıkıyoruz. Yani ikili trabzan. Desen bu. Şimdi ilk ilmeği atlıyoruz, ikinciye batıyoruz. Yan yana 2 tane ikili trabzan. Sonra boş bıraktığımız ilmeğe batıyoruz. Şöyle uzatıyoruz ve ikili trabzan. İlk ilmeği atlıyoruz, ikinciye batıyoruz. 1, yan yana 2, örmediğimiz ilmeği alıyoruz ve gene ikili trabzan. Gördüğünüz gibi gayet kolay. 3 ilmek üzerinden desen örülüyor. O yüzden başlarken mutlaka 3'e bölünebilen bir sayıda zincir çekmemiz gerekiyor. Şimdi bir üst sıraya çıkıyoruz. Gene 3 zincir. Gene burayı boş kabul ediyoruz. Diğer ikisine 2 trabzan örüyoruz. İlk ilmeğe dönüyoruz ve ikili trabzan.
atlıyoruz bir tane. Bir ve ikinci trabzan. Örmediğimiz ilmeğin içine batıyoruz ve bir ikili trabzan daha örüyoruz. Şimdi 2 sıra sık iğne öreceğiz. Şurada. Gene hiç zincir çekmiyorum. Hemen ilk ilmeğin içine ve bütün ilmeklerin içine sık iğne örerek devam ediyorum. Çeviriyorum. İkinci sık iğne sırasını örüyorum. Şöyle hafif bollaştırıyorum ve hemen içinde bulunduğumuz şu ilmeğin içine tekrar bir sıra daha sık iğne örüyorum. Gene aynı deseni yineliyoruz. Burada ördüğümüz gibi. Aynen burada da örüyoruz. 3 zincir. Burayı boş kabul ediyoruz. Yanındaki ilmeğe trabzan, ikinci trabzan ve zincir çektiğimiz ilmeğin içine bir ikili trabzan daha çapraz olarak. Atlıyoruz diğerine. 2 trabzan ve atladığımız ilmeğin içine uzatıyoruz ilmeği. İkili trabzan. Aynen bir sıra daha örüp deseni tamamlıyoruz. Sonra yine sık iğnelerle devam ediyoruz. 15 sıra ördüm ben. Siz istediğiniz genişlikte örebilirsiniz. Gene aynı şekilde desenler bittikten sonra 15 sıra daha örüp tamamlıyoruz. Desen bitene kadar devam edelim. Yeni başlayanlar için tığ işine.
çantanın diğer yarısını sık iğneler örerek devam edeceğiz ve bitireceğiz. Çantamızı bu şekilde katlıyoruz. Şöyle 2 tane çantanın yan duvarını hazırladım. Çanta şuradaki sık iğneyle başlayıp ördüğümüz gibi aynı şekilde çalışıyoruz. 12 ilmek üzerinden böyle parçalar hazırlıyoruz. Kaç sıra örmüşüm? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 sıra örmüşüm. Ölçü de vereyim. Çantanın uzunluğu 60 santim, genişliği de 30 santime yakın. Yani 29,5 santim filan. 27 santime 8 santim. Bunu tabii ki ölçerek yapacaksınız. Bu hem elden ele değişiyor. Kullanalım, aynı ipi kullanalım. Gene elimizden farklı ölçülerde çıkar. O yüzden en güzeli ölçerek yapmak. 2 parça hazırlıyoruz bu şekilde. Çantanın yan duvarları için şöyle dikiyoruz. Ve saplarını hazırlıyoruz. Bunlar 12 ilmek üzerinden örülmüştü. Tabii kendi ölçünüze göre bu değişir. Böyle saplar hazırlıyoruz. Burada bitmiş var bir tane, onu da hemen göstereyim. Kenarlara ters sık iğne uyguladım. Bu çanta sapını başka çantalarda da kullanmıştım. Belki karşınıza çıkmıştır videosu. Bayağı eski olduğu için unutmuş da olabilirsiniz. Şimdi burada da bir yenilemiş oluruz bilgilerimizi. Çünkü bu şekilde çanta sapı pek çok çantada çok hoş görünen bir detay oluyor. Hem çanta sapı çok ele gelir, kalınlıkta oluyor, hem de hoş bir görünüm oluyor. Şimdi şurada 3 ilmek üzerinden şöyle ördüm. Bunun yan örgüleri bittikten sonra da bu şekil alıyor. Hemen o ölçüleri de vereyim. Kenarları örülmeden önce 2 santimden çok az fazla. Bittikten sonra da 3 santimden gene şöyle 2 milim, 3 milim daha fazla. Yani hem doku kazandırıyor hem de güzel bir görünüm oluyor. Şimdi uzunluk vereyim ama tabii ki bu sizin kendi ölçünüzle alakalı bir durum. Ne kadar uzun olmasını istiyorsanız o kadar örebilirsiniz. Ben 70 santim örmüşüm. Tam 70 santim. Yani bitmiş hali 70 santim. Şimdi bunu da aynı şekilde ördüm. Ve şöyle biraz da örmüşüm. Ters sık iğne. Şu şekilde devam ediyor örgü. Hemen onu da görelim. Şöyle 3 ilmek üzerinden istediğimiz uzunluğa kadar örüyoruz. Sonra ters olarak örgüye devam ediyoruz. Genelde bilinen bir örgüdür. Daha önce de mutlaka örmüşsünüzdür. Ters yöne doğru sık iğnelerle ilerliyoruz. Şöyle her sıraya bir ilmek denk gelecek şekilde dikmek için de şöyle parçalar bırakıyoruz.
Bir tane parçayı ben bu şekilde iğneleyerek oturttum. Şimdi etrafını sık iğnelerle geçerek birleştireceğiz. Şuradaki iğneyi bir çıkartalım. En baştaki ilmeğin içine ve karşılığındaki ilmeğin içine şöyle ipi bağlayalım, sabitleyelim. Burada sıralar var. Burada da ilmekler var. Her sıraya şöyle karşısındaki ilmeğe batacağız. Her sıranın karşısındaki ilmeğe batacağız. Buna dikkat edelim. Yoksa dikiş kötü olur. Bu da çantayı kötü gösterir. Buna dikkat edelim. Şimdi aynı ilmeğin içine bir tane sık iğne örüyorum. Şimdi ilk ilmeği burada bu sırada ördük. Şimdi bir alt sıraya ve yanındaki ilmeğe geçiyoruz. Sık iğne. Alt sıraya ve karşılığındaki ilmeğe geçiyoruz. Aynen bu şekilde devam ediyoruz ve burada bitiriyoruz. Aynı işlemi buraya da uyguluyorum. Sonra sapları dikerek çantayı tamamlıyoruz. Hem çok kolay hem de çok şık bir çantanız olacak. Muntazam bir şekilde yan duvarları da ekledim. Şimdi burayı da ekledikten sonra hiç ipi koparmıyorum. Sık iğne olarak devam ediyorum. İlmekleri sık iğne örüyoruz. Şu aradaki boşluğu da atlamayalım. Sonra hemen şuradaki birleştirme sık iğnesinin hemen dibine batıyoruz. Buradaki her sıra sık iğnenin üzerine birer tane gene örerek devam ediyoruz. Evet, basit bir dikişle sapları şöyle diktim. Ben biraz fazla örmüşüm. Biraz uzun geldi. O yüzden içeriye doğru biraz bıraktım. Yine aynı şekilde, aynı uzunlukta. Yani fazla gelirse ördüğünüz saplar bu şekilde biraz derin dikerek bunu toparlayabilirsiniz. Şöyle iki sık iğnenin arasından diktim. Bir de şuralardan şöyle tutturarak buraları açık olmasın diye çok basit bir dikişle tamamladım. Bu orta boy bir çanta. Hatta
küçük bile gelebilir büyük çanta kullananlar için. Ama günlük kullanım için gerçekten çok güzel bir ebatta oldu. Hem derinliği hem genişliği. Şöyle bitmiş halinde bir ölçelim. Şu şekilde ölçüyorum. Şu şekilde bakarsak 38,5. Neredeyse 39 santim. Bu güzel bir genişlik. Şöyle 32 santimde çantanın derinliği. Evet, çantayı tamamladım. Gerçekten günlük kullanımda ideal bir ebatta oldu. Anlatmıştım, daha büyük olarak örmüştüm ben bu çantayı. Yazın kullanıyorum. Daha çok denizde, plajda kullanıyorum. Çok severek kullandığım için bu modeli, bir tane de günlük kullanım için daha ufak bir model örmek istedim. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Şöyle kanvas, plastik kanvas satılıyor. Bütün tuhafiyelerde bulabilirsiniz. Bunun şu genişliği kadar, şöyle, yani şu genişlik kadar ve uzunluğu kadar bir parça kestim ve içine ufak dikişlerle monte ettim, diktim yani. Şöyle göstereyim. Ve çantanın formu çok güzel ortaya çıkıyor bu şekilde. Bu böyle bir sertlik olmazsa şöyle biraz torbalaşıyor, ama bunu koyduğumuz zaman çantanın gerçek şekli ortaya çıkıyor. Gördüğünüz gibi. Ben çok severek ördüm. Çok severek de kullanacağımı biliyorum. Umarım sizin de emeğinize değecek ürünlerden biri olur. Severek örersiniz, severek kullanırsınız. Görüşmek üzere, hoşça kalın.